Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine çok değerli konuğumuz Doktor Nihat Dik bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, günaydın. Nasılsınız? Günaydınlar, iyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hocam, geldiniz, size hoş de geldiniz günaydın. hocam. Efendim, kocaman sevgiler, saygılar, güzel bir gün olsun bütün TV8 izleyicilerden. Hocam daha önceki programımızda özellikle bu dövme silme ile ilgili konulardan bahsetmiştik. Ve ben orada leke tedavisiyle ilgili, böyle melazmalarla ilgili, ciltteki lekelenmelerle ilgili sorular da sormuştum. Siz de onu çok detaylı bir şekilde başka bir programda anlatacağız demiştiniz. Evet. Ve bugün o gün şimdi. O gün, bugün, evet gelelim lekelere. Lekelerin sebebi, temel ana sebep güneş. Ne olursa olsun bir yeriniz yanar, işte orayı korumazsanız güneşte kalır, leke olur. Bir gün yatarsınız, 2 saat güneşin altından bir kalkarsınız, kıpkırmızı ciğer gibisiniz, iyileşirsiniz, kırmızılık geçer yerine kapkara bir leke gelir. Bazı kişilerde de yazın lekeler artar, kışın bahara doğru hiç lekesi kalmaz. Yani güneş görmemekten lekeleri kendiliğinden kaybolur. Bunlar epidermal kaynaklı lekelerdir. Deriyi şimdi kat kat düşündüğümüz zaman en üst ince bir epidermis tabakası, üzerinde korniksler yani ölü deri tabakası. Altta canlı yaşayan dermal tabaka, yani işte o derinin içinde kıl köklerinin olduğu, kılcal kan damarlarının olduğu canlı yaşayan deri, üstteki ölüydü. Evet. Bir de altta bazal tabaka, yani üreme, derinin ürediği yerler, altta yağlar ve işte o kolajenler, fibrinler, elastinler falan, deriye elastikiyetini veren bilimum malzemelerin hepsi. Daha altta sımaz, şu bu falan diye gidiyor. Peki bu derideki üstteki lekeler ve alttaki lekeler diye ikiye ayırıyoruz bunu. Ve bunların tedavileri de farklı oluyor. Evet. Şimdi derideki lekeyi gidermek için önceden ne yapıyorduk? Bitkisel peelingler, kimyasal peelingler, TCA'lar, fenoller, IPL tedavileri, efendim bla 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 kremler, hidrokinonlar, C vitaminleri, arbutinler, bitkisel, kimyasal bir sürü şey. Neden? Çünkü biz lekeyi adam gibi tedavi edemiyorduk. Onun için birçok yöntem var. Yani enzim peelingler bir ara çok moda oldu. İşte glikolik asit peelingleri, laktik asit peelingleri, mandelikler falan, havada uçuşuyor her şey. Ama bir türlü gene de o leke yok olmuyor. Çıldırıyoruz. Ediyoruz yok, 3 ay sonra geri geliyor. Hatta Rebound uygulama etki. sonrası daha da böyle Evet, kötüleşen. daha da şey yaparak böyle coşarak gelenler var. Niye? Çünkü deriyi soyuyoruz, hep deri soyarak leke tedavi etmeye çalışıyoruz. Halbuki deriyi soyarak leke tedavi edilmez. Diyoruz ki lekeyi, şimdi bunlar lekeliydi, bunları soyduk, alttan bebek derisi gelecek. Hayır, alttaki de lekeli. Gene lekeli geliyor. Bir de deriyi soyduğun için güneşten iyi koruyamadığın takdirde daha fazlası geliyor. Yani rebound etki çok daha yüksek oluyor. Peki ne yapmak lazım? Efendim yapmak gereken şu. Deri neden lekelenir? Önce bunu bilmek lazım. Derinin lekelenme sebebi direkt gelen infraruj, yani ultraviyole A, B, C gibi deride deri kanserine neden olabilecek güneşin zararlı ışınlarından korunmak için derinin kendi kendine siyah şemsiyecikler tutması. Bu siyah şemsiyeciklerin üstünde kalıyor bu ultraviyole A, B, C'ler. Ne oluyor? Alttaki bazal tabakadaki yeni doğum yapmış deri hücreleri böylece bu kanser yapan ultraviyole ışıklardan korunmuş oluyor. Aslında leke neymiş? Bir çeşit derinin kendini koruma sistemiymiş. Siyah değil mi? Yağmurda niye şemsiye tutuyoruz? Islanmamak için. Peki o siyah lekeler ne işe yarıyor? Alttaki doğum yapan hücrelerimizin en zayıf anında ultraviyole ışınlarına maruz kalmaması için. Peki bu siyah şemsiyeciklerden biz hadi kurtulalım diyelim. Geldik dedik ki deriye, sen bu şemsiyeleri bize ver. O da dedi ki sana, ben sana bunu verirsem kanser olurum. Sen beni daha önce niye korumadın? Niye güneş ışığına bu kadar maruz tuttun? Niye beni hiç güneş koruyucu sürmedin? Niye gölgede oturmadın? Diye deri de sana hesap soruyor. Peki biz ona dersek ki, tamam ben bu şemsiyecikleri alacağım, bundan sonra da söz seni koruyacağım dersek deri anlaşmaya hazır. Bunun için o siyah şemsiyecikleri toplamamız lazım. Siyah şemsiyecikler nasıl toplanır? Melanositleri direkt yok eden lazer sistemleri var. Aynı bu Amerikalıların böyle misket bombası var. Atıyorsun, evet, çarpınca puf ediyor, yanlara doğru patlıyor. Yani her yeri yok ediyor.
yanlara doğru patladığı için. Aynen bunun gibi lazer sistemleri var. Buna akıllı lazer diyoruz. 1927 nanometre dalga boyunda çalışan tulyum enerjisi. Bu gönderildiğinde deriye lekeyi gördüğü an yanlamasına patlıyor ve yanındaki bütün melanositleri de yok ediyor. Melanositler yok olursa derideki leke de yok olur. Ama bu lazerin şöyle bir şeyi var, dermal tabakanın yarısına kadar gidebiliyor. Daha aşağıya gidebilecek gücü yok. Sonuçta 1927 nanometre. Daha aşağıya gitmek için dual terapi denen yeşil ve sarı ışık üreten acayip böyle soft bir lazer var. Tamamen dermal tabakadaki lekeleri yok ediyor. Yeter mi? Yetmez. Üzerine bir de piko lazer koyduk. O ince kenarda kıyıda kalmış melanositleri yok etmek için. Çünkü dövme silmiyor muydu bu adam? Siliyordu piko. Dövme silen derideki lekeyi de siler. Yani çünkü o da melanosit, o da melanosit. İkisi de boya. Evet. İkisi de boya. Bir tanesini vücut üretiyor, bir tanesini dışarıdan biz getirip koyuyoruz. Peki yeter mi? Yetmez. Artık bu işin içine kök hücreler de girdi. Kök hücrelerde de şöyle bir şey var. Mezenkimal kök hücre dediğimiz bebek kordonundan elde edilmiş bu kök hücrelerin eksozom dediğimiz atıkları var, salgısı. Bu salgının içinde bol miktarda DNA, protein, amino asitler ve büyüme faktörleri var. Ve konulduğu bölgedeki bütün düzeni, her şeyi tekrar sıfırlıyor. Düşünün, kaç yaşındasınız? 50 yaşındasınız. Bebek hücresi kaç yaşında? Daha 0. 1 yaşında bile değil, birkaç haftalık. İşte size gelene kadar 3 aylık oluyor. Efendim, 50 yaşındaki bilgisayarınızı sıfırıyla upgrade ediyorsunuz, güncelliyorsunuz. İşte eksozom da bu. O eksozomu oraya koyduğunuz zaman hem gençleşme, kırışık giderme, hem aynı zamanda bütün o lekeleri yok etme, hele özellikle parçalanmış melanositlere saldırıyorlar ve gidip onları tamir ediyorlar. Çünkü melanositin normalde yeni doğmuş bir bebekte orada olmaması gerekiyor. Yazılımı o şekilde. O da oraya gidiyor, diyor ki arkadaş sen burada yabancısın, gel bakayım. Çünkü daha yeni bebek ya o. Evet. Öteki 50 yaşında. Gidiyor diyor ki sen diyor senin yazılımın eski. Ben yeni yazılımla geldim. Oradaki bütün yazılımı değiştiriyor. Leke hücresini yok ediyor. Uzamış fibrinleri, kolajenleri onları geri kısaltıyor. Derinin tabakasını yeniden düzenliyor. Kılcal damarlanmayı artırıyor. Ve kök hücreyi de böylece leke tedavisinin içerisinde kullanmaya başladık. Çok kısa zaman oldu. Bu çok büyük bir yenilik. Türkiye'de de şu an herhalde 1-2 aydır falan bazı kliniklerde hazır kullanılmaya başlandı. Yani son teknoloji bu. Güneş lekeleri ve yaşlılık lekeleri arasında fark var mı? Ya hepsi aynı aslında. Yaşlılık lekeleri böyle ufak ufak alıyorsunuz dozları. Küçük küçük lekeler oluyor. Keratozlarla beraber el üstü, boyun, dekolte, yüzün tamamında. Mesela yanağınızda da olur yaşlılık lekesi. Ama şak diye bir günde oldu bir güneş lekeniz. Olacak yerler bellidir. Burun üstü leke olur, elmacık kenarları ya da alında leke olur. Yanaklarınızda, çenenizde leke olmaz. Elinizde olmaz, dekoltenizde olmaz, boynunuzda olmaz. Yani keskin kenarlar her açıdan güneş ışığı aldığı için lekeler genelde keskin kenarlarda olur yüzümüzde. Buralar nereler? Elmacık, burun, alın. Bunlar kesin, nereye dönerseniz dönün. Burası hep direkt ışık alır buralar. Ama yaşlılık lekeleri öyle değil. Yaşlılık lekelerini biz 40-50-60 yılda biriktiririz. Küçük küçük ışınlar alarak biriktiririz. Bunlara yaşlılık lekesi diyoruz. Tedavide de hemen tek seans, akıllı lazer basarsınız, geçersiniz. Daha biraz da gençleşmek istiyorsa hastanız birazcık da işin içine kök hücre katarsınız. Birazcık kan alırsınız, o kanın içerisine birazcık eksozom katarsınız. Ya da hastanın kendi eğer ki çok alerjik bir bünyesi varsa, değil mi? Sonuçta aldığımız eksozom da bir bebek kordonundan elde ediliyor. Yabancı, allojenik. Onun için yani çok da alerjik bir bünyesi varsa kişinin, o zaman kendi kulak arkasından elde ettiğimiz otolog mikrografti ile yapabiliriz bunu. Yani işin içinde mutlaka kök hücre artı arbutinler, C vitaminleri ve özel mezoterapi ürünleriyle beraber kök hücre artı lazer. Tabii ki yeter mi? Yetmez. Bu tedavileri yaparken mutlaka güneşten çok iyi korunmak lazım. Onun için çok üstün bir medikal güneş koruyucunu kullanmak lazım. Akşamları da hastanın yine hidrokinonlu, arbutinli,
özel bir ev yapımı, ben hastalarıma öyle tavsiye ediyorum, o yüzden öyle söyledim. Piyasada da hidrokinonlu kremler var. Böyle özel bir kremle akşamları 3 ay boyunca o rebound dedik ya, hani lekeyi yok ediyorsun, her şey güzel oluyor. Aradan 1-2 ay geçiyor, bir bakıyorsun gene gelmiş. İşte o gelmesin diye 3 ayda ben akşamları özel bir karışım hastalarıma tavsiye ediyorum. Ah ne güzel hocam, sayenizde lekelerimizden de kurtulduk, Onlardan, anti-aging'imizi de yaptık, aynen. gençleştik, güzelleştik. Artık koruma dönemine geçmiş olduk. Evet, sayenizde. efendim TV8'in bütün izleyicilerine lekesiz günler diliyoruz. Efendim Doktor Nihat Dik bizlerleydi. Kendisi çok değerli bilgiler aktardı bize. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.